Şu şekilde ilk vidamızı alıyoruz ve burada gördüğünüz şekilde ilk yuva yerine yerleştiriyoruz. Bu şekilde sıkma işini gerçekleştiriyoruz. İlk vidamızı sıkmış olduk. Daha sonra diğer vidaları da yerleştiriyoruz. Bakın burada bir tane boşta yuva var. Mıknatıslı tornavida kullanmanız daha avantajlı olacaktır. Sıkmak için daha kolaylık oluyor mıknatıslı tornavida. Bunu da güzelce diğer vidamızı da bu bölgedeki yuvaya yerleştiriyoruz. Bu işlemi tamamladık. Sonra birkaç vida kaldı. Onları da bu şekilde alıyoruz. Buradaki vidanın da sıkma işlemini gerçekleştiriyoruz. Bakın burada 1, 2, bir de 3, bir tane de burada var. 3 tane vidamız kaldı. Bu vidayı da buradaki yuvaya sabitliyoruz. Bu şekilde. Sabitleme işlemimiz bitti. Şimdi diğer vidamızı alıyoruz. Buradaki yuvaya sabitliyoruz. Şu ara bölmede gördüğünüz yuvaya sabitleyeceğiz. Bakın şurada. Buradaki yere sabitleyeceğiz. Bu vidayı da sabitliyoruz. Evet, kazanımızın kasaya sabitleme işlemini tamamladık. Burada gördüğünüz şu şase kablosunu buradaki vida yerine sabitleyeceğiz. Burada dikkat etmeniz gereken bu küçük vidayı, buradaki bu küçük vidayı kullanacağız. Buna dikkat etmelisiniz. Şimdi bu işlemleri gerçekleştireceğiz. Öncelikle şase kısmına buradaki gibi vidayı yerleştiriyoruz. Daha sonra da vida yuvasına vidayı yerleştirip sıkma işlemine geçiyoruz. Ve buradaki gibi şaseye bu kabloyu şaseye vidalıyoruz. Burada gördüğünüz şekilde. Şaseye kablomuzu da bağlamış olduk. Bakın bütün vida yerleri yerli yerinde. Şu anda hepsini vidalamış olduk kasanın üzerine ve işlemleri bu şekilde tamamlıyoruz. Şöyle kasamızı yerinden oynatıyoruz ve sabitlendiğini görüyoruz. Şimdi ekmek makinesinin üst kapağının montajına geçebiliriz. Onun için üst kapağı kasaya yerleştiriyoruz. Üst tarafa gelecek şekilde. Bunu alıyoruz. Bu şekilde güzelce yerleştiriyoruz. Daha sonra da sabitleme işlemine geçeceğiz. Buradaki vidaları kullanarak. Burada gördüğünüz iki tane kablo var demiştik. Mavi ve kahverengi. Bu soketi de yerine takacağız. Şase kablosunu gövdeye bağladıktan sonra sıra geldi. Buna mutlaka dikkat edin. Bu kabloyu bu şekilde yerine oturtacağız. Şu şekilde takıyoruz. Yerine gelecek şekilde. Bu şekilde buraya soketi yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi buradaki kahverengi kabloyu da buraya yerleştirmiş olduk. Bu şekilde soket, kilitli soket. Bunun rahatlıkla montajını yapabilirsiniz. Üst kapağın montajını yapmadan önce buradaki soketi görüyorsunuz.
Bu soketi yerine yerleştiriyoruz. Buradaki soket yerine yerleştireceğiz. Dikkatli şekilde tutup kapağı bu şekilde soketi buraya yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi. İyice emin oluyoruz. Geriye doğru çekiyoruz. Kilitli bir soket bu. Tamam. Soketimiz yerleşti. Bunu bir test edeceğiz. Daha sonra üst kapağı takacağız. Herhangi bir sorun olup olmadığını gözlemlemek için işlemlere devam edeceğiz sonrasında. Şimdi testlere geçebiliriz. Öncelikle prize takıyoruz. Elektrik gelmediğini kontrol etmek için sistemimiz. Bakın sinyal geldi. Şimdi bir başlatma verelim ve ardından kayışlarımızın dönüp hamur yapma kısmının çalışıp çalışmadığını buradan gözlemleyebiliriz. Start ettik ve iç tarafa bakıyoruz. Bakın düzgünce dönüyor hamur yapma mekanizması. Demek ki üst kapağın montajını devam edebiliriz. Makineyi fişten çekip. Şimdi ekmek yapma makinesinin düzgün çalıştığını gözlemledikten sonra makinamızın üst kapağının montajına geçiyoruz. Şimdi şu gördüğünüz kısımlar var. Çerçevede görülen kısımlar. Bunu kazanın iç tarafına alıyorsunuz. Daha sonra yan taraftaki çentik kısmı var. Görebilecek misiniz burada? Onu da bu kasanın içindeki bağlantı yeri var. Oraya takıyorsunuz. Ve güzelce bastırarak yerleştiriyorsunuz. Şu kenar kısımlar sabitlenene kadar, oturana kadar. Biraz zahmetli bunu yapabilmek. Onun için tırnakları geçirdikten sonra yavaş yavaş bastırarak diğer taraflara geçebileceğiz. Gerekirse buradaki vidaları da sabitleyip diğer bölümlere geçebiliriz. Buradaki tırnağı oturtabilmek için bir düz tornavidayla böyle kandırarak ileriye doğru iteklediğinizde tırnağın oturduğunu gözlemleyeceksiniz. Daha sonra tırnakların oturduğu yerden çıkmaması için vidaları ilkini takıp sabitleyebiliriz. Buradan bunu sıklaştırıyoruz. İlk vidamızı sabitledik güzelce sıkarak. Şimdi diğer vidaları sıklaştırma aşamasına geçiyoruz. Onun için de yine aynı şekilde tırnakları, buradaki gördüğünüz tırnaklar var. Kazanın içinde gördüğünüz şuradaki tırnaklar. Kazanın çerçevesinde, kazanı takmadan önceki çerçevede gördüğünüz tırnaklar var. Bunları kazanın arkasına alacak şekilde yerleştiriyoruz. Ve bu arka taraftaki şu gördüğünüz tırnağı da düz tornavida kullanarak yerine, yuvasına oturmasını sağlamış oluyoruz. Şimdi bu aşamaya geçelim. Diğer kısımların gövdeye montajına geçelim. Şimdi bu yan tarafın montajına geçelim. Bunları gördüğünüz gibi kazanın iç kısmına aldık. Buradaki çerçevenin tırnaklarını. Daha sonra bu bölüme geçiyoruz. Tırnakların yuvasına oturmasını sağlayacağız. Şu arka taraf oturdu gördüğünüz gibi. Bir iki taraf kaldı. Gördüğünüz gibi tırnağı oturtmamız lazım. Onun için de böyle yapıp tornavidamızı aşağı doğru bastırıyoruz. Ve tırnağın gövdeye montajını sağlamış oluyoruz. Bir tık sesi duyacaksınız. O iç tırnağın geçtiğini gösterir bir ses. Ve şu anda iç tırnağı da oturtmuş olduk bu şekilde. Üst taraflara bakıyoruz. Gayet güzel şekilde tamamlanmış oldu. Şimdi ön tarafın montajına geçiyoruz. Onları birlikte inceleyelim. Diğer vidaların montajına yapalım. Bakın burada bir
vida yerimiz var. Vidanın bir tanesini buraya sabitliyoruz şu şekilde. Çünkü ön tarafı montajını yapacağımız için buraların çıkmasını engellemiş oluyoruz bu montajı yaparak. Şimdi diğer vidamızın da montajını yapalım. Şu şekilde. Üst kapağı ana gövdeye sabitlemiş oluyoruz bu vidalarla. Bu sıkma işlemimiz de tamamlandı. Şimdi ön tarafın montaj işlemlerine geçebiliriz. Şimdi ön tarafın montajını yapabilmek için yine aynı şekilde tornavida kullanacağız. Tornavidamızı bu şekilde kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi içerideki tırnağın yuvasına oturması için. Ve bu şekilde kandırıyoruz ve aşağı doğru bastırıyoruz. Evet, bu işlemleri de yaparaktan montaj işlemlerimizi tamamlamış olduk. Şu anda görüyorsunuz montaj yan tarafları tamamlandı. İç aksama bakıyoruz. İç aksamımız da kusursuz olarak montajlandı. Bundan sonra vidalarımıza bakıyoruz. 1 vidamız, 2 vidamız, 3 vidamız, 4 vidamız ve 5. vidamızı sabitlememişiz. Hemen onu da sabitliyoruz. Onu da yuvasına yerleştirdik. Ve onun da sabitleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Ve güzelce sıktıktan sonra kapağımızın kapanıp kapanmadığını gözlemliyoruz. Evet, kapağımız düzgünce kapanıyor. Açtığımızda da güzelce açılıyor. Şimdi bu görmüş olduğunuz vida koruma kısımları var. Bunları da yuvalarına yerleştiriyoruz. Bakın şuraya düzgünce yuvaya koyduk. Bir tornavidanın ters tarafıyla vuraraktan bunları sabitleyebilirsiniz. Diğerlerini de sabitleyelim. Buraya yuvalarını oturtuyoruz güzelce. Bakın bunu da tamamladık. Sabitledik. Bunu da yuvasına oturtalım. Güzelce. Bir tane daha gerekiyor. Öncelikle şöyle bir montaj işlemini nasıl yaptık ona bir kısaca bakalım. Tekrardan hatırlamak için. Öncelikle buradaki gördüğünüz kapakları söküyoruz. İnce bir bıçak ucuyla, tornavidayla. Hemen bunun altında vidalar var. O vidaları sökeceğiz. Daha sonra bu kapağı sökmek için bu yan tarafta tırnaklar var demiştim daha önce videoda anlattığım şekliyle. Bunları bir bıçakla veya ince bir tornavidayla buraları kandırarak yuvalarından çıkartıyoruz. Ardından üst kapağı yerinden söktükten sonra bu kazan tarafına ulaşacağız. Bu kazanın da etrafında vidalar var. O vidaları da sökeceğiz. Yalnız bu kapağı sökmeden önce soket vardı. Videoda anlattığım gibi bir soket vardı. Onu nazikçe yerinden söküyoruz ve kapağı dışarıya alıyoruz. Daha sonra kazanın kenarındaki vidaları söküyoruz. Sökülecek vidalar da videoda bir gösterildi. Şase var kablo olarak. O şase kablosunun vida yerinden çıkararak kazandan ayırıyoruz. Ayrıca kahverengi ve mavi soket var. Onu da yuvasından çıkarıyoruz. Böylelikle kapağımızı gövdeden ayırdıktan sonra kazanımızı da vidaları söktükten sonra kasadan ayırmış oluyoruz. Ardından kayışlarımızı değiştiriyoruz. Tekrardan yerine oturtup vidalarımızı, kazanın vidalarını sabitliyoruz. Şase kablosunu da sabitleyerek
Ardından kahverengi ve mavi soketi yerleştiriyoruz anakartımızın üzerine. Üst kapağı takarken bir kablo vardı, soket. Onu da karta takıyoruz ve üst kapağı yerleştiriyoruz. Üst kapağı yerleştirdikten sonra burada gördüğünüz tekrardan bu vidaları vidalayabilmek için yuvaya yerleştirmek gerekecek. Çerçeveye ait tırnaklar var. Onları kazanın iç tarafına alıyoruz. Daha sonra bu yan taraftaki tırnakları tornavida yardımıyla, düz tornavida yardımıyla kandırarak oturmasını sağlıyoruz. Bir taraf oturduktan sonra diğerleri daha kolay oturuyor. Ardından ön tarafın tırnaklarını ana gövdeye oturtuyoruz. Böylece vidalarımızın yuvalarının karşılıkları hazır olmuş oluyor. Ve vidalarımızı bu kısımlara yerleştirip sıkarak en son olarak üst kapakları takıyoruz ve cihazımız kayışları değişmiş olarak hazır hale getirilmiş oluyor. Testleri de beraber yaptık. Şu anda tekrardan bir montajı, üst kapağı montajını yaptıktan sonra tekrardan bir test yapalım. Çalışıp çalışmadığını gözlemleyelim. Fişimizi takıyoruz. Fişimizi taktıktan sonra bakın sinyal geldi. Ve bu başlatma kısmına bakıp ve çalıştığını gözlemliyoruz. Bakın güzelce çalışmaya başladı. Kayışlarımız sorunsuz şekilde işlev görüyor. Bundan sonra ekmek kazanını bunun içine yerleştirip ekmek yapma işlemlerine sorunsuz şekilde başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi sağlıklı şekilde ekmeğimizi yapmaya başladı. Harçelik ekmek için makinesi. Ve ses de düzeldi. Daha rahat, sıkı şekilde kasnakla döndürerek içerideki hamurun daha iyi kıvamına gelmesini sağlıyor. Karıştırma daha güzel. Karıştırmayı daha iyi yapıyor şu anda. Sorunsuz şekilde. Sizler de biraz zahmetli de olsa anlattığım şekilde kayışı değiştirerek cihazınızın sağlıklı çalışmasını sağlayabilirsiniz.